Arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba. Bu videoda sizin bana Instagram üzerinden sorduğunuz 10 soruyu cevaplayacağım. Bu esnada uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, mal götürüyoruz. Size de hem yolları gösterip hem de soruları cevaplayacağım. Tabii ki bunları cevaplamadan önce ürün götürüyoruz, palet mallarımız var, bunları götürüyoruz. Ama bu videoda paletlerin indirilişini, teslimat esnasını size göstermeyeceğim. Sadece bu soruları cevaplayacağım ve güzergahımızdaki yolda ilginç doğa görüntüleri neyle karşılaşırsak onları sizinle paylaşacağım. Şimdi yola çıkalım ve sorularımıza geçelim. Sizin de videoların altında yaptığınız yorumlardan dolayı şöyle bir istekte bulundunuz. Kim olduğumla alakalı videoların başında kısa bir bilgilendirme yapmamı istediniz. Bunu şimdi yapalım. Arkadaşlar 4,5 yıldır Avustralya'da yaşıyorum ve şu anda kamyonculuk mesleğiyle ilgileniyorum. Bir önceki videolarımda da bunları görebilirsiniz ve Avustralya ile alakalı vizelerden olsun, Avustralya'da yaşamla alakalı her şeyle alakalı videolar çekmeye çalışıyorum. Yani siz ne isterseniz veya en çok ne talep ediliyorsa bunlarla alakalı videolar çekiyorum. Şimdi yola çıkalım. 2-3 saatlik bir yolumuz var. Gidiş dönüş 5-6 saati bulacak ve güzel manzaraların olduğunu tahmin ediyorum. Hem sorularımızı yanıtlamaya çalışacağım hem yoldan size kareler göstereceğim. Şimdi yola çıkalım. Videoda görüşürüz. İleride görüyorsunuz bir dağlar var. O dağların arkasına gideceğiz. Büyük ihtimalle kamerada uzakta olsa görüyorsunuzdur. O dağların arkasına gideceğiz. Bayağı uzağa gideceğiz. Hemen hemen navigasyon şu an 1,5 saat falan gösteriyor. Ufak tefek oraları da gösteririm size güzel manzaralar görünce. Şöyle ben listemi elime alayım siz izlerken. Birinci sorumuz, Avustralya'ya nasıl gelebilirim? En çok sorulan sorular, bazıları biraz farklı soruyor, bazıları biraz daha kibar soranlar var, biraz daha bilgi edinenler var. Ama yani genelde Avustralya'ya nasıl gelirim? Sadece bu kadar. Yani böyle bir şey yok, imkansız. Öyle bir düşünen kişinin de Avustralya'ya gelebilmesi çok zor. Yani yurt dışına çıkabilmesi çok zor. Herhangi bir ülke olsun gidebilmesi çok zor. Çünkü o şekilde bir sistem yok. Yani gideceğiniz ülkenin şartlarını, fırsatlarını, vize şartlarını, hangi vizelere uygun, hangi vizeleri alıyor, hangi ülkelerden alım yapıyor, hangi meslek dallarında açıklık var, dil sadece eğitim olarak mı alıyor, turizm olarak mı alıyor, iş gücü olarak mı alınıyor? Öncelikle bunları araştırmanız lazım. Çünkü ikinci bir aşama olarak en az 10-15 çeşitten fazla vize türü var. O yüzden sizin profilinize hangi vizenin uygun olup olmadığını ben bilemem. Sizin profiliniz incelenmeden bilemem. Ben tabii size demiyorum bir danışmana gidin illa para ödeyin. Ama YouTube'da, Instagram'da bütün ülkelerle alakalı bir sürü bilgilendirme videoları var. Hangi ülkeye gidecekseniz önce onun vizelerini, vize şartlarını ve size uyup olmadığını araştırıp onun sonrasında diyelim ki dil okuluyla, diyelim ki çalışma vizesiyle ben oraya gelmeyi düşünüyorum. Bana abi bu konuda veya kardeşim bu konuda yardımcı olur musunuz diye gelirseniz bu konuda yardımcı olabilirim. Diğer türlü sadece paranızı alan danışmanlar size yardımcı olabilir. Kolay kolay başka türlü yardımcı olamaz. Şimdi ikinci soruya geçelim ve size yolu göstereyim. Dediğim gibi şu dağların arkasına doğru gidiyoruz. Siz de otoban manzaralarına baş başa bırakıyorum. Devam edelim. Avustralya'da hayat nasıl? Avustralya'da bunu sorarken yani hayat nasıl, ben bunu genelleme yaptım. Şu anlamda geçim nasıl, alım gücü nasıl, bu konuda yine en çok sorular alıyorum. Bundan şöyle biraz bahsedeyim. Eğer iyi bir mesleğiniz varsa, iyi bir İngilizceniz varsa ve tek kişi çalışıyorsanız ve tek kişi yaşıyorsanız rahat bir şekilde geçinirsiniz. Tabii bu geçinmek göreceli bir kavram olduğu için ne şartlarda yaşadığınız, ben ortalama olarak genellemeden bahsediyorum. Eğer iyi bir işiniz varsa, saatlik kazançlarınız iyi ise o maaşla tek kişiyseniz güzel bir şekilde küçük bir 2+1, 1+1 dairede kalabilirsiniz ve rahat bir şekilde arabanızı alabilirsiniz. Hiçbir eksik olmadan yaşayabilirsiniz. Eğer aileyseniz
Bir karı koca ve bir çocuk veya iki çocuk sahibiyseniz Avustralya'da tek kişi çalışarak geçinmeniz çok zor. Yani büyük ihtimalle kıt kanaat geçinebilirsiniz. Yani sadece karnınız doyar, kiranızı verirsiniz, 3-5 kuruş kenara koyabilirseniz koyarsınız. Bu şekilde yaşarsınız. Üst düzey bir yaşantı beklemeyin. Ama karı koca çalışıyorsanız dediğim gibi yine karı koca çalıştığınızda rahat bir evde yaşarsınız. Bahçeli eviniz olur, arabanız olur. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. İstediğiniz zaman tatile de abartmadığınız sürece rahatlıkla gidebilirsiniz. Bu da böyle. Yabani hayvanlar her yerde mi diye bir soru var. Genelde kadın takipçilerimiz veya kadınlar bunu çok soruyor. Her yerde bu timsah, yılan, internette de haberlerde de sürekli Instagram'da bütün sosyal medyada bunları görüyorsunuz. Hep bir yılan, timsah, kanguruyu biraz daha sempatik görülüyor ama hep bir yabani hayvan şeyi var. Ama şehir merkezlerinde o şekilde üst düzey tehlikeli hayvanlar yok. Var, ne var tehlikeli hayvan? Redback denilen bir örümcek var. Kırmızı, böyle sırtında kırmızı çizgili bir örümcek var. Bu çok tehlikeliymiş. Çocukları falan Avustralya'nın en zehirli hayvanlarından biriymiş. Çocukları falan yediğinde yani öldürebilme şeyi bile varmış, etkisi bile varmış ama çoğu sağlık kuruluşlarında falan bunlara önlem alınıp aşıları, iğneleri olduğu için çok sık rastlanan bir durum değil ama en tehlikeli hayvan. Bu dediğim hayvanda sabah kalkıyorsunuz, ayakkabınızı giyeceksiniz. Bu bütün bu müstakil evlerden hepsinde olabilir. Benim bile başıma birkaç kez geldi. Yani birkaç kez böyle her gün kalktığınızda ayakkabınızı incelemezsiniz ama arada bir incelersiniz. Böyle içinizden geçer. Size de olmuştur. Öyle birkaç kez denediğimde ayakkabımın içerisinden çıktığını gördüm. Ama sonrasında denemediğim zamanlarda vardı, ısırdı da bir şey olmadı mı o kadarını da bilemiyorum ama birkaç kez ayakkabımdan çıktığını gördüm. Tehlikeli olarak en çok gördüğüm şey bu. Yılan konusunda 4,5-5 yıldır Avustralya'dayım. Hiç yılan görmedim. Yani yollarda da bile görmedim. Yani Türkiye'de bazen karşılaşırdık yolda ezilmiş bir yılan falan. Ben hiç görmedim. Dikkat etmedim. Aslında dikkat ederim öyle şeyler ama hiç görmedim. Yılan konusunda rahat olabilirsiniz. Tabii bu konuştuklarım şu anlık Sydney ve büyük şehirlerin merkezleriyle alakalı. Çok uzak kırsala. Şimdi önüme şöyle göstereyim size. Diyelim ki şurada gidiyorsunuz. Şu soldaki bir park var. O parka girdiniz. Orada yılan da çıkabilir. Her şey de çıkabilir arkadaşlar. O konuda bir garanti veremem. Ama şehir merkezlerinde, şehirdeki müstakil evlerde, onların bahçelerinde falan sıklıkla yılan karşılaştığını duymadım, görmedim de. Irkçılık yapılıyor mu? Arkadaşlar ırkçılık neredeyse ben hiç karşılaşmadım. Ama karşılaşan arkadaşlarım varmış. Bu Orta Doğulu arkadaşlara ufak tefek ırkçılıklar yapıldığını duydum. Ama ben hiç karşılaşmadım. Ama karşılaşanlar varmış. Bunun üzerine çok durmak istemiyorum. Bu dünyanın her yerinde var. Bunun önüne geçilemez maalesef. Bazıları Asyalılara şey yapıyor. Bazıları Hintlilere, bazıları Orta Doğulara. Yani bu tür şey var ama şunun rahatlıkla söyleyebilirim. Avustralya'da olan halkın yani 25-30 milyon nüfus var. Sadece 7-8 milyonu Avustralya'nın yerlisi, burada doğmuş diyebilirim. Geri kalanların %90'ı dışarıdan gelme olduğu için bu rahatlıkla sorun teşkil etmiyor. Çünkü herkes dışarıdan geldiği için, herkes çalışmaya geldiği için, herkes hayatını değiştirmek için geldiği için, işiyle, hayatıyla uğraştığı için kimse kimseye ırkçılık kolay kolay yapmıyor. Ama dediğim gibi çat pat nadiren bunlar yaşanıyordur. Yine en çok bu soruların hepsi sürekli bana sorulduğu için gördüğümde bu soruları çok sık karşılaştığım için böyle gördüğümde şey zannediyorum. Bu en çok sorulan buydu. Halbuki hepsi öyle. Şimdi tek tek okuyunca böyle sanki hepsi en çok sorulan bu daha çok soruluyormuş gerçekten falan gibisinden geldi.
sırayla şimdi devam edelim. Bu arada tepelere doğru vurduk. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi bir sonraki Uber yaparak geçinebilir miyim? Geçinemezsiniz. Direkt açık ve söyleyeyim ama konuyu biraz açacağım. Yemek teslimatı yaparak çok zor. Yani aşırı derece zor. İş belki biraz para kazanabilirsiniz. Asgari ücretli çalışan kadar para kazanabilirsiniz ama psikolojiniz nasıl olur onu bilemiyorum. Hele ki bisikletle yaparsanız yağmuru çamuruydu çok dertli. Eğer arabayla yaparsanız bir sürü sıkıntısı var. Arabayla da yemek alıpken verirken shoplarda falan büyük ihtimalle senede 3-5 kez ceza yerseniz zaten yersiniz de büyük ihtimalle. Eğer bunu yerseniz zaten bir sürü puanınız gidecek, paranız gidecek. Yani geçirmeniz çok zor. Bunu açık ve net size söyleyebilirim. Ama Uber Drive yaparsanız, yolcu taşıma işi yaparsanız geçinebilirsiniz. Ama bunun da belli şartları var. Bunun da şartları 1 yıllık Avustralya ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Bu çok büyük bir engel tabii ki teşkil ediyor. İlk geldiğinizde direkt yapamıyorsunuz. Bir süre alışma süreci. Araba biliyorsunuz burada direksiyonlar sağda. Buna alışma süreciniz var. Buna alıştıktan sonra ortam sistemi kurma. Sonrasında ehliyet alıp 1 yıl sonra Uber Drive'a yapabiliyorsunuz. O yüzden bu şekilde dememin sebebi bu. Geçinemezsiniz dememin sebebi bu. Çünkü Uber Eats yemek taşımacılığı çok zor ve çok meşakkatli ve çok sıkıntılı. O yüzden Uber Drive'a yapana kadar sadece Uber'le geçinemezsiniz. Drive'a geçtiğinizde geçinebilirsiniz. Umarım açık olmuştur. Diğer soruya geçelim. Bu da dil okulundan sonra vizemi uzatabilir miyim? Herkes şimdi Avustralya'nın en kolay vizelerinden birisi ve en maliyetsiz vizelerinden birisi, en hızlı çıkan vizelerinden birisi dil okulu vizesi. Bu yüzden herkes genellikle buna yöneliyor. Ama dil okulundan sonraki aşamayla alakalı büyük bir soru işareti var. Açık ve net karşılıklar bulamıyorlar araştırdıklarında da. Bununla ilgili de birkaç şeyden bahsedeyim. Dil okulundan sonra bazı çeşitli vize türleri var. Önemli olan Avustralya'ya gelmek. Ne olur, hangi vizeyle olursa olsun, turist vizesi biraz sıkıntılı. Onun haricinde gelmek. Geldikten sonra kolay kolay hani Avustralya'dan sizi zorla çıkartamazlar. Eğer büyük bir sorun yoksa. Ama sonrasında bazı yollara başvurabilirsiniz. Sıkıntılı mı, meşakkatli mi? Evet. Ama çok yapan var mı? Var. Nasıl mesela? Sertifika programlarına yazılabilirsiniz. Mesela yaptığınız, okuduğunuz meslekle alakalı farklı bir şeye geçiş yapıyorsunuz. Yaptığınız meslekle alakalı üzerine uzmanlaşmış bir eğitim almak. Bu tür şeyler sertifika programları diyorlar. Veya tekrar bir dil okulu veya iyi bir iş bulursanız sponsor veya evlilik. Yani hayat çok şey. Yani bunları bana çıkmaz deyip düşünmeme olmaz. Denemek lazım. Yani burada kalan bir sürü arkadaşlar nasıl kalıyorsa gelen 10 öğrencinin diyelim 3'ü 4'ü kalıyor. Gerisi geri dönebiliyor. O yüzden bu şekilde burayı da böyle geçelim. Yani kesinlikle deneyin. Olmazsa olmaz. Olursa olur. Şunu sadece söyleyebilirim. Yurt dışını deneyin ama illa da olacak diye bir şey yok. Devlet memuruysanız ücretli izine çıkın, deneyin. Olursa olur, olmazsa geri gidersiniz. Bu şekilde en çok verebileceğim tavsiye bu. Şimdi bir sonraki soruya gidelim. Ev fiyatları ve kiralar. Ev fiyatları, apartman daireleri, yani kazandığınız ortalama maaşın 1/3'ünden biraz yukarı tutaracaktır. Çünkü normal bir müstakil ev, Sydney için konuşuyorum, Melbourne'de aşağı yukarı aynıdır. Yani bir maaşınız 1300-1400 ise haftalık nereden bakarsanız müstakil bir ev 700 civarı bir ev ödersiniz. Ama 2 kişi çalışırsanız tabii ki bu size çok etkilemez. Ben bir kişi için konuşuyorum. Tabii ki bir kişi kalan birisi de kolay kolay bir müstakil eve gitmez. Apartman daireleri ne kadar derseniz
Bu da şehrin içerisinden 400'den başlar. Yine sonu açık. Diğer müstakil evde 700'den başlayıp sonu açık olduğu gibi bunun da 300-400'den başlar, ucu açık. Ama sadece bir oda tutarsanız site içerisinde de olur, biraz daha uzaklarda da olur. Bu da 200'den başlar. Bunun da seçeneklere göre, konumuna göre yukarı doğru gider. Bu ev konusu da böyle. Biraz kısa geçmek istiyorum. Çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu arada videoyu full time açık tutmayacağım için arada bir görüntü değişik olabilir. Yani aklıma soruları cevaplayıp sonrasında daha farklı gördüğüm doğa manzaralarını konuşmalarıma görüntü olarak ekleyebilirim. O yüzden bunu şimdiden söylemek istiyorum. Maaşlar ne kadar diye, saatlik ücretler ne kadar diye sorular çok alıyorum. Bundan şimdi biraz bahsedeyim. Arkadaşlar, maaşlar, asgari ücret normalde 25 dolar, 24 dolar falan. Ama genellikle bu parayla çok çalışan bulamazsınız. Bu devletin verdiği bir fiyat ama bir piyasa fiyatı var. Yani kolay kolay 24-25'lere çalışmazsınız ve işte bulamazsınız. Bazı uyanıklar zorda kalmış öğrencileri falan çalıştırıyorlar. Ne diyelim, Allah onları ıslah etsin. Haklarını vermeyi nasip etsin diyelim ve devam edelim. Ortalama fiyatlar 30'dan başlar. 30 saatlik 30 dolardan başlar. Bu vasıfsız eleman olarak diyelim. Yani bir diyelim ki depo elemanı veya bir dükkanda kasiyer veya manav, bütün piyasa işlerinde yani. Vasıfsız, çok üst düzey vasıfın olmadığı işlerde 28-30'dan başlangıç fiyatları vardır. Bunlar çünkü burada devletin belirlediği bir taban fiyat var ama bu taban fiyat en düşük fiyat olarak belirlenmiş. Genelde o paralara çalışılmıyorlar. Çalışıcıyla işverenin arasında görüşülüp bir fiyat tartışılıyor. Yani bunun bir şeyi yok. Sabit bir sistemi yok. Sen ne kadar anlaşırsan o kadardan başlarsın. Sonrasında yıllık artış dersin. Her sene artış alacak mıyım dersin. Bu konuda aranızda siz nasıl konuşursanız sistem öyle ilerler. Dediğim gibi 27 ile 30 arası başlarsınız. Vasıflı elemanlar olarak artar. Mühendis olursanız tabii bu 40'a kadar çıkar. Yani benim gibi kamyon şoförü olursanız, bir önceki videomda bundan bayağı bahsettim. 32'den o 40'a kadar yolu var. Tırların daha çok var tabii. Yani bu meslek dalları meslek dallarına göre bu fiyatlar değişiyor. Ama vasıfsızdan mühendise kadar, doktora kadar, doktorların ücretleri daha yüksek. Yıllık 120-150 civarı konuşuluyor. Yani o 150 civarı oluyor. Mühendisler yine ondan bir tık daha az. Yani dediğim gibi 40 ile 35 ile 45-50 arası saatlik ücretler değişir. Beyaz yaka işlerde ama tecrübesiz işlerde de dediğim fiyatlar bu şekilde. Son sorumuza da geldik. Son sorumuzu da şöyle konuşalım. Avustralya'da turist vizesiyle gelip kalabilir miyim? Bu yine en basit, en masrafsız ve en hızlı yollardan biri olarak düşünüldüğü için, galiba eskiden Avrupa'ya falan bu şekilde çok gidildiği için halen daha böyle bir sistemin en azından Avustralya için olduğunu düşünüyor bazı arkadaşlar. Var ama bazı şartları var. Şimdi bir tık onlardan bahsedeyim size. Diyelim ki Avustralya'ya turist olarak başvurdunuz. Turist vizesini aldınız. %99 ihtimalle vizenizde başka vizeye çevrilemez ibaresi olacak. Çünkü tamamen bizim ilk aklımıza gelen turist vizesiyle git, sonra orada bir fırsatını yakalarım, dönüştürürüm. Böyle olunca her gelen turist orada kalma niyetiyle gelebileceği için böyle bir önlem alınmış. Ne olursa olsun, diyelim ki turist vizesine başvurdunuz. Siz turist vizeniz onaylandığında
%99 ihtimalle vizenize başka bir vizeye çevrilemez ibaresi koyulacak. Bunun da amacı ilk bizim aklımıza geldiği gibi Avustralya'ya turist vizesiyle en ucuz yoldan gideyim. Sonrasında başka vizeye başvurup orada kalayım. Bunu önlemek için başka bir vizeye çevrilemez ibaresi basılıyor. Diyelim ki 6 aylık bir turist vizesi aldınız ve geldiniz. 6 ayın 4. ayında biriyle tanıştınız. En basitini diyorum, evleneceksiniz, partner oldunuz. Size diyor ki partner vizene başvur, parasını öde. Bu da az bir ücret değil, 8-9 bin dolar falan tutuyor. Bunu öde, 2 ay sonra vizen bitti mi sen ülkene dön ya da başka bir ülkeye git. Vizen onaylanırsa gelirsin gibi bir sürü seçeneği var. Sadece o seçeneklerin hepsine detaylı girmemek için şunu söylemem gerekiyor. Hani turist vizesiyle gelip kalabilirim ya öyle yapayım düşüncesini aklınızdan atın. Çok zor bir seçenek. İmkansız değil ama çok zor. Çok zor. Yani bayağı uğraştırırlar sizi. Bu da böyle. 10 soruyu cevapladım. Dönüşe hiçbir şey bırakmadım. Hemen hemen 1,5 saat 40 dakikadır yoldayız. Ama bütün soruları aralıklı olarak cevapladım. Yine 20 dakika, 21 dakika falan 25 dakikalık bir video olacak. Videoları bu aralıkta tutmaya çalışıyorum. Videomu burada bitireceğim. Araba yeni olduğu için bayağı her şeyden uyarı veriyor. Şeritten çıkınca, önündeki araba yavaşlayınca. Umarım bu ses çok fazla çıkmıyordur. Kulağınızı rahatsız etmez. Şimdi kapanışa gelelim. Buraya kadar videomu izlediyseniz teşekkür ediyorum. Abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz teşekkür ediyorum. Bildirim butonunu da açarsanız her hafta video atmaya çalışıyorum. Cumartesi günleri %100 cumartesi günleri atmaya çalışıyorum.